Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin seyyidil evvelin ve meded ya Resulallah ya Resulallah. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tettehidu buyutukum kuburan sallu fiha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evlerinizi mezarlığa çevirmeyiniz. Orada nafile namaz kılınız diyor. Yani evde namazsız olmasın evleriniz. Namazsız ev mezarlığa benzer diyor. Yani ruhsuz, şeysiz, sevimsiz bir şey olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etani Cibril fekâle ya Muhammed iş ma şi'te fennek meyyit ve ahbeb men şi'te fennek müfarikuh ve amel ma şi'te fenneke mücziyen bihi ve alem enne şerefel mu'min kıyameh billeyl ve izzehu signâ'u anin nas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cibril bana gelip Cibril aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istediğin bunu söyle Cibril hitap ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme istediğin kadar yaşa sonunda öleceksin. Yani insan ne kadar yaşarsa ölümden kaçmak yok. Öleceksin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde insan olduğu için o ölüm herkese olacak. Bir de istediğin kimseyi sev, sonunda ondan ayrılacaksın. Yani ne kim istersen sev, o kimse ölüm olunca ayrılacaksın. Bazen de ölüm olmadan ayrılıyor insanlar. İstediğin şey yap, sonunda onun karşılığını göreceksin. Yani ister iyilik yap, ister kötülük yap, onun muhakkak karşılığı vardır. Onun karşılığını göreceksin. Şunu iyi bil ki mümin şerefi gece ibadetine kalkmasıdır. Yani gece teheccüde kalkıp da o ibadet etmek insanlar uyurken müminin şerefidir o. En yüksek mertebedir. Yani. İzzeti hani izzet demek izzet nefistir. Yani kimseye muhtaç olmaması, kimsenin eyvallahı olmaması, Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edip insanların da bir şey beklememesidir dedi. Yani bu da izzet insanın izzeti nefis derler ya. İzzet nefis böyle Allah'ın verdiğine kanaat edip kimseden onun muhtaç olmadan Allah insanlardan bir şey beklememek, Allah'tan beklemek izzetidir müminin. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ sâkâda râcul fil-leyl ve ayqaza ehlehu ve sallâ rek'ateyn kütübâ mine'z-zâkirîne Allâhe kâthîren ve'z-zâkirâti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse geceleyin uyanır, eşini de uyandırır ve 2 rekat namaz kılarlarsa bu kimseler Allah'ın çokça zikreden erkeklerden ve kadınlardan sayılırlar. Zakiren Allah zakiratı bu Kur'an-ı Azimüşşan'da zikrolunlar. Bunlar Allah'a zikreden insanlardan sayılırlar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâme ahadukum yusalli minel-leyl felyestek fe inne ahadukum qara'a fi salatihi ve ada'al melek fahu ala fahi la yahrucu min fihi şey'un illa dakhala fi femmil melek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birisi geceleyin bir gecenin bir kısmında yani sonunda önünden ne zaman kalkarsa namaz kılmaya kalktığı zaman misvak kullansın. Misvak sünnettir işte. Çünkü biriniz namazında bir şey okuduğunda melek ağzını onun ağzına üzerine koyar ve kişinin ağzından çıkan her şeyi meleğin ağzına girer. Yani melekler o kötü kokudan misvak kokusu hepsini koku bırakmaz. Yani melekler o vazifeyi alır, o okuduğu şeyi hemen o muhafaza edip sevaphanesine yazılır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâme ahadukum min-leyl festa'cemel Kur'an ala lisânihi felem yedri mâ yekûl felyedtaca. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene buyuruyor ki
Sizden birisi gecenin bir kısmında namaza kalkar da uykusuzluktan namazda okuduğu Kur'an diline dolaşır ve ne dediğini bilmezse namazı bırakıp yatsın. Yani bazen erkenden kalkmış oluyor. İnsan hakikaten el oluyor. Biraz şaşkınlık hali var oluyor. Tam uykusunu almamış oluyor. Biraz daha bir saat kadar daha yatsa o vakit düzgün olur. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat vermiş ki böyle olsun diye. Kur'an'ı karıştırmasınlar diye. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birisi geceleyin bir kısmında namaza kalktığı zaman namazını önce hafif kısa 2 rekatla açsın. O 2 rekatı önce insan toparlar o vakit, yani uykusuzluğu gider, ne yaptığını bilir daha iyi. İlk başta 2 rekat çok uzatmadan onu yapsın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Atibül kelam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, atibül kelam, afşi selam, vasilil erham, vasalli bil leyl ve nâs niyam, thumma idhulul cennete biselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle vezin, kafiye üzerine bu güzel hadisi söylemiş. Hoş söz söyle, selamı yay, akrabayla iyi münasebet içerisinde ol. İnsanlar uykudayken geceleyin namaz kıl, sonra selametle cennete gir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar yapan inşallah güzel sözlü olan, herkese selam veren, akrabasıyla iyi olan, geceleyin namaz kılan, o da cennete rahat, selametle girer diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalus saat cevful leylil ahir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki içerisinde teheccüd namazı kılan ve dua edilen saatlerin en faziletlisi olan gecenin son bölümünün ortasındadır. Yani bu sülsül-ahir, yani sabah namazdan önce 1 saat kadar kalkarsa o en faziletli saat odur. Ondan sonra da zaten sabah namazında kılıp da ya işine gider ya daha sonra istirahat eder. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل آخر وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki farz namazlarından sonra kılınan en faziletli namaz, yani farzın kıyasla namaz, başka namaz, en faziletli olan farz namazlar. Ben farzı kılmıyorum da işte şunu kılıyorum. İstersen hayat boyu farz demeden kılsan o bir farzın sevabını almaz. Ama farz kıldıktan sonra ondan sonraki en faziletli namaz gecenin son bölümünde, yani teheccüd vaktinde ortasında kılınan teheccüd namazıdır. Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç da Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rabbin kula en yakın olduğu an gecenin son bölümünün ortasıdır. Sen o vakitte Allah'ı zikreden kimselerden olmaya güç getirebiliyorsan ol. Hani insan Rabbine en yakın olan şey secdede oluyor ya, bu namazlarda hele o gecenin son teheccüd vaktinde olan en faziletli o vakit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل لكل نبي شهوة وإن شهوتي في قيام هذا الليل فإذا قمت فلا يصلينا أحد خلفي أنه تعالى جعل لكل نبي طعمة.
وأن طامتي هذا الخمس فإذا قبضت فهو لولا الأمر من بعده لولاة الأمر من بعده. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şüphesiz ki Allah her peygambere sevdiği, arzuladığı bir şey vermiştir. Benim sevdiğim şey de geceyi ihya etmektir. Yani her peygamberin değişik değişik bir sevdiği, çok istediği şeyler vardır, arzuladığı şeyler varmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de geceyi ihya etmektir onun arzuladığı, sevdiği şey, arzusu. Ben gece namazına durduğum zaman kimse arkamda namaza durmasın. Yani çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in başkasını düşünüp de o yorulacak, edecek falan demesin diye onun için tembih ediyor ki çünkü bazı zamanlar durmuşlar ki namaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılmış, Bakara'yı okumuş, Ali İmran'ı okumuş, ondan sonra Nisa okumuş, Maide okumuş, şey yapmış. Adamlar şey zannetmişler ki bu kadar bütün Kur'an'ı mı okuyacak Peygamber sallallahu. Öyle yani Peygamberimizin arzusu şeyi namaz, bu gece namazın, onun için diyor benim arkamda kılmasınlar ki geceleyin ben rahat olayım diye. Durdum şimdi arkamda durmasın. Şüphesiz ki Allah her peygambere bir rızık vermiştir. Yani nasıl her peygamber bir arzu vermişse, sevdiği bir şey vermişse o rızık gene vermiştir Allah Azze ve her peygambere. Benim rızkım da şu humus dedi. Yani 1/5, ganimetten 1/5 olan paydır. Ben vefat ettikten sonra bu pay benden sonraki emir sahiplerine, halifelerin hakkıdır. Yani 1/5 savaşta olan ganimetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra gelen halifeler, orada savaşan emirler, askerler, o 1/5 onlarındır. Yani. Sultanların, halifelerin. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnel racul izâ salla ma'al imam hatta yansarif kütübü lehu kıyâm leyleten. Buyuruyor ki imam namazı bitirinceye kadar onunla birlikte namaz kılan kimseye geceyi ihya etmiş gibi sevap yazılır. Yani imamla farz namazını kılıp da onu bitirene kadar o gece namazı ihya etmiş gibi oluyor. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne fil leyli ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gecede öyle bir saat vardır ki o saatte Müslüman kişi Allah'tan dünya ve ahiret işlerinden bir hayır isterse ve o istediği o saate denk gelirse Allah ona istediğini mutlaka verir. Bu saat her gecede bulunmaktadır. Yani o gecede kalktığınız vakit, namaz kıldığınız vakit dualar yapın, istediğinizi isteyin. O saate rast gelirse Allah'ın izniyle dünyada da alırsınız. Öteki türlü dua boşa gitmez. Dünyada almazsınız, ahirette de alırsınız. Sadaka Resulullah fîmâ kâle kemâ kâle. Ziyadena şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabil kiram ve ila arvah cemî'l enbiya ve murselîn khudemâ şerâ'ihim ve ila arvah el-a'immetil arba'a ve ila arvah meşâihna fi tarikatin nakşibendiyye aliyye khâsaten imam tarikatı ve avtul halika Hâca Bahâuddin Muhammed ve Yisîl Bukhari Seyyidina Abdülhâlik el-Cüvâni Mevlâ Şeyh Şerefeddin Dağsani Mevlâ Şeyh Abdülhâfâz Dağsani Mevlâ Şeyh Muhammed Nazım Adil Hakkani ve sâir sâdâtin ve sıddîkîn ve men hadatı ve civarı Hüseyin Efendi ve Rafaka Hacı Mustafa Tarı ve Turabi cümlemizi geçmiş ruhlar için şehitlerin şahitler ruhları için Allah Teala hayırdan gelip şerlerin da forması için Allah Teala Fatiha.